Merhabalar, Lezzet Sepeti'ne hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlerle pideli köfte yapacağız. Tarifimize önce tırnaklı pidemizi hazırlayarak başlıyoruz. Eğer tırnaklı pideyi dışarıdan hazır almak isterseniz direkt 4. dakikaya da atlayabilirsiniz. Tırnaklı pide için malzemelerimiz 4 su bardağı un, 1,5 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı kadar yoğurt ve 1 tatlı kaşığı pekmez, üzüm pekmezi kullanacağım ben. Yoğurt ve pekmezi pidenin üzerine sürmek için kullanacağım. 4 su bardağı unumuzun ortasına şu şekilde havuz oluşturuyoruz. Ardından kuru mayamızı havuzun içine döküyoruz. Tuzumuzu da şu şekilde dış bölgeye döküyorum. Tuz mayalanmayı engelleyeceği için ilk etapta tuz ve mayayı bir araya getirmiyoruz. Ardından yarım su bardağı ve hemen ardından da 1 su bardağı ılık suyumu ekledikten sonra hafif hafif karıştırıyorum. Hamurumuz ilk etapta çok ele yapışan bir hamur olacaktır ama yoğurdukça toparlar kendini. Hamurumu biraz yoğurduktan sonra şimdi unladığım tezgahımı alacağım ve yoğurmaya devam edeceğim. Bu aşamada 4-5 dakika kadar yoğuruyorum. Şimdi hamurumuzu toparlayıp 4 eşit parçaya böleceğiz. Evet, son bezemi de hazırladım. Hamuru yoğurduktan sonra herhangi bir mayalama işlemi yapmadım. Şimdi bezeleri ayırdıktan sonra üzerlerine biraz un serpiyorum ve üstünü örterek 15 dakika kadar mayalamaya bırakıyorum. Evet, bezelerim 15 dakikada çok güzel kabardı. Şimdi bezelerimi şekillendirmeden önce üzerine süreceğim karışımı hazırlayacağım. Yarım su bardağı kadar yoğurt kullanacağım ve üzerine 1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi ekliyorum. Bunu güzelce karıştırıyorum. Bezemizi unladığımız tezgaha alıyoruz ve ellerimizle şöyle hafif hafif açıyoruz. Üzerine karışımımızdan biraz sürüyoruz. Sonrasında da parmaklarımızın ucuyla şeklini veriyoruz. Benim parmaklarım biraz ince olduğu için çok istediğim şekli veremiyorum ama pişince zaten güzel bir şekil çıkıyor. Şimdi de yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Pidemizi önceden ısıttığımız 275 derecedeki fırında alt üst bir şekilde yanacak. Fansız kullanıyoruz. Yaklaşık 7-8 dakika kadar, yani üzeri böyle hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Aynı işlemi diğer tüm bezeler için de yapıyorum. Pidemiz hazır. Artık pideli köftemizi hazırlamaya başlayabiliriz. Pideli köfte için malzemelerimiz 2 adet tırnaklı pide. Ben 4 adet tırnaklı pide yapmıştım. İkisini kullanacağım. Çünkü 2 porsiyonluk bir pideli köfte yapacağım. 500 gram dana kuzu karışık kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay bardağı ise ekmek içi kullanacağım. Sosumuz için de 2 yemek kaşığı domates salçası ve totalde kullanacağım 3 yemek kaşığı tereyağım var. Servis ederken yanında kullanacağım bir miktar yoğurt, domates ve biberim var. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Kıymamızı bir kaba alıyoruz. Pideli köftenin içeriği aslında çok basit. Tuz ve ekmek kırıntısından oluşuyor. Ama ben baharat sevdiğim için kimyon ve karabiber de atıyorum. Şimdi tuzumu ekledim.
1 çay bardağı ekmek içini de ekliyorum. 1 çay kaşığı kimyon ve karabiberimi de ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada kıymamızı çok iyi yoğurmamız lazım. Bu tarif biraz etin lezzetini ön plana çıkaran bir tarif. Bu yüzden soğan, sarımsak gibi malzemeler kullanmadım. Dana ve kuzu karışık kıyma kullandığımı söylemiştim. Bir miktar kuzu var, çok fazla değil. Burada kuzu kıyması biraz da bize lezzet verecek. Ama yoksa sadece dana kıymadan da yapabilirsiniz. Kıymamı yeterince yoğurdum. Şimdi şekil vermeye başlayacağım. Bunun evde yaptığımız diğer köftelerden farkı daha ince ve ufak olması. Şu şekilde bir parça alıyorum, yuvarlıyorum ve elimle şöyle şekillendiriyorum. Köftelerimizi şekillendirdik. Eğer size fazla geleceğini düşünüyorsanız bir kısmını buzluğa atabilirsiniz. 400 gram kıyma da 2 kişi için yeterli olacaktır. Şimdi de tırnaklı pidelerimizi kesiyoruz. Artık pişirmeye başlıyoruz. Bu aşamada en önemli püf nokta sıcak servis etmektir. Onun için ocağımın 4 bölümünü de kullanacağım. Demir dökümde köftelerimi kızartacağım. Burada tereyağlı tırnaklı pidelerimi kavuracağım. Burada salça sosumu yapacağım. Burada ise üzeri için tereyağımı eriteceğim. Önce köftelerimizi pişirerek başlıyorum. Tereyağımın 1 yemek kaşığını pideler için kullanacağım. Tereyağımız iyice eriyince pidelerimizi atıyoruz. Pidelerimizi tereyağında güzelce kavuruyoruz. Şimdi de salça sosumu hazırlıyorum hemen yan tarafta. Tereyağımın 1 yemek kaşığını da salça sosu için kullanacağım. Tereyağımız iyice eriyince artık üzerine salçalarımı ekliyorum. Salçalarımızı biraz kavurduktan sonra son olarak da 1 bardak suyumu ekliyorum. Gördüğünüz gibi hepsini eş zamanlı olarak pişiriyorum. Şimdi son kalan 1 yemek kaşığı tereyağımı da üzeri için sos tavasına alıyorum, eritiyorum. Köftelerim piştikçe küçülüyor. Açılan yerlere de yeni köfteler ekliyorum. Artık servis tabağını hazırlamaya başlıyorum. Pidelerimi bir servis tabağına aldım. Üzerine salça sosundan gezdiriyorum. Ardından köftelerimizi diziyoruz. Köftelerimizin üzerine de birazcık salça sosu gezdiriyoruz. Servis tabağımın kenarlarına domates ve biberimi yerleştiriyorum. Tabağımızın bir köşesine de yoğurt koyuyoruz. Son olarak da üzerine tereyağı döküyoruz. Pideli köftemiz hazır. Afiyet olsun. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.